Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, bugün sizlerin karşısına aşure tarifimle geldim. İlk kez aşure yapacaklar için kesinlikle kaçınılmaz bir tarif olacak. Bütün püf noktalarıyla birlikte. Evet, aşurem için bütün gerekli malzemelerim burada. Sırası geldikçe de sizlerle tek tek paylaşacağım. Ben tarifime geçmeye hazırım. Sizler de hazırsanız tarifimize geçelim. Evet, tenceremin içinde yarım kilo aşurelik buğdayım var. Akşamdan çok temiz olacak şekilde yıkadım. Sonra üzerine 3 litre su ilave edip ıslattım ve sabaha kadar suyun içinde gördüğünüz gibi buğdayımız açıldı biraz. Akşamdan yapın bu işlemi arkadaşlar. Çünkü neden derseniz direkt suyunu ilave edip ocağınızın üzerine aldığınızda buğdayınız çok geç pişecektir. Kesinlikle bir gece önceden buğdayınızı ıslatın. Bunu hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi ocağımın üzerine alacağım. İyice yumuşayıncaya kadar pişireceğim. Biz de bu arada diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Evet, şimdi kayısımızı doğramakla başlayalım. Sonra diğer malzemelerimizin de sırası geldikçe sizlerle paylaşacağım. Evet, burada 300 gram kuru kayısım var. Bu şekilde ortadan ikiye böldüm ve küçük olacak şekilde doğruyorum. Bu küçüklükte. Eğer sizler kayısınızı biraz daha büyük doğramak isterseniz doğrayabilirsiniz. Ama bu küçüklükte olursa daha güzel oluyor aşuremizin içinde. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yani ben büyük olmasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü aşuremizin içinde de kayısımız açılacağı için daha da büyüyor. O şekilde de güzel bir görüntü olmuyor aşuremizin içinde. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Bu büyüklükte doğramanız yeterli bence. Evet, şimdi bütün kayısılarımı bu büyüklükte doğrayıp bitireceğim, bilginize. Evet, bütün kayısılarımı sizlere gösterdiğim gibi doğradım. Şimdi tekrardan kasemin içine alıyorum. Hemen böyle yan tarafta kalsın. Üzümümüzü hazırlayalım. Evet, üzümümüzün içinde böyle kullanılmayacak üzümlerimizi alalım. Böyle kararmış, çöplü olanlara. Çünkü aşuremizin içinde güzel olmuyor arkadaşlar. Evet, bu şekildeki üzümleri kullanmayın. Evet, hemen aklıma gelmişken bunu da belirteyim arkadaşlar. Aşurelik buğdayınızın küçük taneli olanını alın. Büyük taneli olanını almayın. Çünkü güzel olmuyor aşurede. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Yine de sizlerin tercihine kalmış. Eğer büyük taneli aşurelik buğdaydan yapmak istiyorsanız da alabilirsiniz. Evet, şimdi üzümümü tamamen temizleyip kasemin içine alacağım. Evet, üzümümü de temizledim. Hemen kasemin içine alıyorum. Bu arada üzümümü ve kayısımı ilave etmeden önce aşuremin içine güzelce yıkayacağım. Temiz olacak şekilde. Bunu da hemen belirtmiş olayım arkadaşlar. Evet, hemen diğer malzemelerimin de ölçülerini sizlerle paylaşayım. Burada haşlamış olduğum 2,5 su bardağı nohutum var. Burada da 2 bardak haşlamış olduğum kuru fasulyem var arkadaşlar. Ben daha önceden haşlayıp derin dondurucuma katmıştım. Yani ben sürekli nohutumu ve fasulyemi derin dondurucumdan eksik etmiyorum. Böyle lazım olduğunda elimin altında olsun diye çokça haşlıyorum ve derin dondurucuma katıyorum. Bence güzel fikir. Sizler de bu şekilde yaparsanız böyle elinizin altında olur. Burada da 1 yemek kaşığı kavrulmuş susamım var. 4 su bardağı şekerim var burada. 300 gram kadar da cevizim var. Cevizimi robotumdan geçireceğim ve aşuremin üzerinde kullanacağım. Yani aşuremde kullanacağım malzemelerim bu kadar arkadaşlar. Sizler yine de dilerseniz başka farklı malzemeler de kullanabilirsiniz.
Ben sevmiyorum farklı malzemeler kullanmayı. Dediğim gibi sizler kullanabilirsiniz farklı malzemelerde. Ama rahmetlik nenem derdi ki mekanı cennet olsun. Aşurenin orijinali budur. Diğer türlüsü süsletilmiş hali aşurenin derdi. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Evet, şimdi üzümüm ve kayısımı güzelce yıkayacağım. Süzgecime alacağım. Evet, buğdayımız yarım saattir pişiyor. Pişmesine az kaldı. Şimdi bu aşamada üzümümü ilave ediyorum. Üzümümüzle de bir 15 dakika pişsin buğdayımız. Sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Neden üzümümü önce atıyorum arkadaşlar? Çünkü üzüm geç pişiyor. Bir de üzümümüzün balon gibi şişmesi lazım. Böyle sönük sönük kalmaması lazım. Bu püf noktasına da dikkat ederseniz çok güzel olur. Evet, şimdi dediğim gibi 15 dakikada buğdayımız üzümle pişsin. Evet, 15 dakikada üzümümüz de pişti. Şimdi bu aşamada nohutumuzu, kayısımızı ve şekerimizi ilave edelim. Aslında fasulyemi de ilave etmem lazım bu aşamada arkadaşlar. Benim fasulyem birazcık fazla pişmiş. O yüzden şimdi ilave etmiyorum ki dağılıp hamurlaşmasın diye. Normalde fasulyeme de bu aşamada ilave etmem gerekiyor. Ama dediğim gibi benim fasulyem biraz fazla piştiği için ben aşuremi ocaktan almadan bir 5 dakika önce ilave edeceğim, bilginize. Sizler bu aşamada ilave edebilirsiniz fasulyenizi. Evet, bir taraftan da şekerimizi ilave ederken karıştıralım. Bu arada hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Ben sonradan 1 litre daha su kullandım. Yani toplamda aşuremde 4 litre su kullanmış oldum, bilginize. Çünkü buğdayımız pişerken suyumuz azalıyor. Azaldığı için de sonradan su ilave etmek gerekiyor. Yoksa aşuremizden istediğimiz kıvamı alamayız. Evet, bir 5 dakika sürekli bu şekilde karıştıralım ki şekerimiz iyice erisin. Sonra şekerimin tadına bakacağım. Eğer şekerimiz azsa biraz daha şeker ilave edeceğim arkadaşlar. Sonradan kullandığım şekerimin miktarını da sizlerle paylaşırım. Evet, tamam, bir 5 dakika karıştırdım. Şekerimiz iyice eridi. Şimdi kıvam alana kadar aşuremi pişireceğim, bilginize. Evet, hemen böyle bir karıştıralım. Yani aşuremiz o kadar güzel oldu ki kesinlikle hepinize tavsiye edebileceğim tam ölçülü bir aşure tarifi oldu arkadaşlar. Kesinlikle kaçırmayın aşure tarifimi, hatta kaydedin. Gelecek senelerde de kesinlikle bu aşure tarifini yapın. Hemen şöyle göstereyim suyunun koyuluğu. Evet, şimdi fasulyemiz ve susamımızı ilave edelim. Bir 5 dakika daha pişsin, sonra ocağımın üzerinden alacağım aşuremi. Yani kendim yaptım diye söylemiyorum arkadaşlar. Kesinlikle 10 numara bir aşure tarifi oldu. Zaten sizler de izleyince göreceksiniz her aşamasını özenle yaptığımı ve her aşamasında sizlere en ince ayrıntısına kadar püf noktasını verdiğimi. Evet, daha yeni ocağımın üzerinden aldım. Şimdi kaselerime ilave etmek istiyorum. Bu arada hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Başka şeker ilave etmedim. Çünkü şekerine baktığımda çok güzeldi. Yine de sizler eğer çok şekerli seviyorsanız bir bardak daha şekerinizi fazlalaştırabilirsiniz. Aşurenizin bilginize. Evet, şimdi eşit olacak şekilde kaselerimize ilave edelim.
Böyle karıştırarak ilave edin ki arkadaşlar taneleri eşit olsun. Böyle ikişer çömçe yeterli oluyor kaselerimize. Evet, hepsini kaselerime ilave ettim. Şimdi dilerseniz cevizimizi ilave edelim. Evet, ben bu şekilde süslüyorum arkadaşlar. Sizler istediğiniz gibi aşurenizi süsleyebilirsiniz. Yani cevizinizi de bol bol kullanın. Cevizde de çok güzel oluyor. Evet, cevizimi de ilave ettim. Şimdi böyle 7 türlü baharatımdan ilave ediyorum orta kısmına. Evet, hemen bunu da belirteyim arkadaşlar. Bu 7 türlü baharat her yerde bulunmuyor. Ben Adana'dan almıştım. Yani bulamazsanız kullanmayın. Önemli de değil. Başka bir malzeme de kullanabilirsiniz. Ama bulursanız da muhakkak kullanın. Çünkü gerçekten de çok güzel bir tat veriyor aşuremizde. Tavsiye ederim yani. Evet, aşuremizin son hali de bu şekilde. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Videomun ortalarında da belirttiğim gibi kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz tam ölçülü bir aşure tarifi oldu. Yani bütün sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Tarifimi sevdiklerinizle bu tam ölçülü tarifimden faydalansın diyorum ve bugünkü tarifimin de sonuna gelmiş bulunuyorum. Şimdiden Allah'ım yapmış olduğunuz aşurelerinizi kabul etsin. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum. Hoşça kalın.